Tam 15 dakika oldu. Görüyor musunuz? Yeşil mercimeğimizin içinde çok az bir su kaldı. Bundan sonra içinde kara su kaldıydı. Suyu ne olacağı derdi kalmadı. Arkadaşlar bugün size güzel bir sebze yemeği tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir tarifimiz olacak. Hem yeşil mercimekten hem lahanadan lezzet patlaması olacak. Çok da sağlıklı bir yemek olacak. Lahanayı önce şöyle kenara alalım. Önce yeşil mercimeğimizi boşaltalım. Bunları çok iyi dinleyin. Bunlar önemli tüyolar. Yeşil mercimeği yıkayıp bir getirelim. Yeşil mercimeği yıkadık getirdik. Bunda değişmez kural ne arkadaşlar? 1'e 2 su vereceğimiz. Yeşil mercimeğin içinden çıkan siyah suyu genelde arkadaşlar sevmiyorlar, olmasın diyorlar. Bunun en iyi çözümü ölçülü yapmak. 1'e 2 su verirseniz suyun tamamını çektiği zaman hem yeşil mercimek pişmiş olur hem de içinde 1 gram siyah su kalmaz. Şimdi ocakta onu göstereceğiz. Ocağımızı yaktık. Yeşil mercimeğin altını şöyle bir orta ateşe getirelim. Ateşini de göstereyim. Kapağı kapatıyoruz. Kapağı da ılık bırakıyoruz. Yeşil mercimeğimizi kaynattıktan sonra daha da kısacağız. Pişme süresini kaynattıktan sonra söyleyeceğim. Şöyle gösterelim. Yeşil mercimeğimiz kaynadı. Kapağı onun için ılık bırakın diyorum. Taşmasın diye. Altını en kısık dereceye getirdim. Kapağı tam kapattım. Bunun içinde hiç su kalmayacak. Ortalama 13 dakika sonra suyunu çekmiş olacak. Mercimeğimiz pişmiş olacak. Arkadaşlar yeşil mercimeğimiz ocakta pişerken hemen lahanayı doğramaya başlayacağız. Lahanayı seçerken de en küçüğünden seçiyoruz. Lahana sarma gibi, dolma gibi olmayacak. En sert lahanayı alacağız. Lahanayı da çok fazla parçalamayacağız. Çok fazla parçalarsak her taraf lahana dolar. Sonra çalışırken mutfakta çok rahat edemeyiz. Doğrayabildiğimiz kadar ince doğrayacağız. Çok uzun olursa şöyle bir kere bıçak vurabilirsiniz. Yanımızda da bir sıcak su olacak. Yani çeşmeden aldığımız sıcak su. Lahanayı içine atacağız. Bu lahananın içindeki acı bir koku var, onu alır. Arkadaşlar lahanayı doğradım, hazırladım. Şöyle bastıralım. Çeşme suyunda, ılık suda, yani çeşmedeki akan ılık suda. Bu suyun içinde beklerken biz diğer malzeme doğrayacağız. Hemen lahananın kabını değiştirdim. Doğradıkça bereketlendi. Ocağa girince tabii ne yapacak? Geri kendini çekecek, ufalacak. Sıra geldi diğer malzemeyi doğramaya. Hemen 2 tane orta boy soğan doğruyoruz. Soğanlarımız da çok ince olacak. Soğana lezzet vermesi için hemen tabandan 3 diş bir sarımsak doğruyoruz. Arkadaşlar elinizde varsa bir tane de kapya biber kullanın. Yoksa şart değil. Soğanımız, biberimiz, domatesimiz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. 5 kişilik yemek olarak hesaplıyoruz. Normalde 5 kişiye yarım fincan sıvı yağ gider. Ben bunda yarım fincandan biraz fazla yağ kullanacağım. Yemeğin daha lezzetli olması için. Arkadaşlar yağ koyduğum tencereyi kenara aldım. Hemen şunu göstereyim. Tam 15 dakika oldu. Görüyor musunuz? Yeşil mercimeğimizin içinde çok az bir su kaldı. Suyu bitti. Yani bundan sonra içinde kara su kaldıydı. Suyu ne olacağı derdi kalmadı. Kapağı tam kapatıyoruz. Altını da kapatıyoruz. Sıcağıyla bu daha da yumuşayacak. İçinde de hiç su kalmayacak. Tamamen tencerenin dibi kuru olacak. Şimdi tencereleri yer değiştiriyoruz. Yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Yağımızı tencereye boşalttık. Hemen içine soğan atıyoruz. Ocağımızı da orta ateşe alıyoruz. Arkadaşlar bu yemeğin en büyük özelliklerinden biri soğanı çok iyi kavrulmuş olacak, karamelize olacak. Daha sonra lahanayı kattığımızda da lahanayı da pişireceğiz. Lahanayı da kavuracağız. Dibine yanmak üzere olacak. O da karamelize olacak ki yemeğimiz asıl lezzetini bulsun. İsterseniz soğanın daha çabuk kavrulabilmesi için bir kapak kapatabilirsiniz. Şöyle ocağımızın altını da göstereyim. Çok yüksek ateşte olmasın. Birdenbire yanmasın, karamelize olmasın. Yavaş yavaş kavrulsun ki şekerini atsın. Ara ara karıştıracağız. Şöyle bir gösterelim.
Ara ara açtık. Ne yaptık? Soğanımızı karıştırdık. Güzelce bir karamelize yaptık. Şimdi sıra geldi içine lahananın hepsini içine atacağız. Lahana kendi suyuyla kısık ateşte ne yapacak? Kavrulacak. Kapağı kapatıyoruz. Ocağımızın altını göstereyim. Şöyle kısık ateşte olacak. Ara ara 2-3 dakikada bir karıştıracağız. Suyunu bir çeksin, dibine bir çöksün. Arkadaşlar kendi suyunda kısık ateşte yavaş yavaş pişiyor. Dibindeki suyunu da gösterelim, görüyor musunuz? Hiç su ilave etmedik. Bu suyunu çektiği zaman da lahanamız mis gibi olacak, pişmiş olacak. Ondan sonra diğer işleme geçeceğiz. Mercimekle salça kavurmasına. Aynı şekilde kısık ateşte lahanamızı pişirmeye devam ediyoruz. İçinde hiç su kalmayacak. Tamamen kendi suyunda pişirdik. Şöyle bakın. Dibinde hiç su kalmadı. Ortalama yarım saat oldu. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. İçine 1 yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. 1 tatlı kaşığı da biber salçası atıyoruz. Domates salçasını, biber salçasını attık. Hemen kapya biberleri atıyoruz. Bunu şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Domatesi suyunu vermeden önce atacağız. Kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte ortalama 5 dakika biberle lahanaları kavuracağız. Kapağımızı açtık. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Lahanamız da kavrulmaya başladı. Tam bu aşamada domatesini döküyoruz. Az önce size bahsetmiştim. İçinde hiç su kalmayacak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kara su kalmayacak diye. Ölçüye birebir uyarsanız kesinlikle sorun yaşamazsınız. Domatesleri, içindeki bütün malzemeyi, salça dahil olmak üzere hepsini şöyle bir karıştırıyoruz. Bütün malzemeyi kattıktan sonra tekrar kapağı kapatıyorum. Ortalama 3 dakika orta ateşte bunu tekrar bir kere daha karıştırıp kavuracağız. 3-4 dakika ne yaptık? Karıştırdık. Sıra geldi. Şöyle bir kere daha karıştırdığımı göstereyim. Sıra geldi su ayarlamasına. Bu yemek çok sulu olmayacak. İlk aşamada 1 su bardağı çeşmeden soğuk su veriyoruz. Şöyle bir kere karıştırıyoruz. Bundan sonraki vereceğiniz su sıcak su, kaynamış su da olabilir. 2. bardak suyumuzu veriyoruz. Güzel bir yemeğimiz olsun istiyorsak yemeğimizi fazla sulu yapmayacağız. Her zaman olduğu gibi 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber atıyorum. Toz biberin kokusu yemeklere çok yakışıyor. 1 çay kaşığı kimyon atıyorum. 1 çay kaşığı karabiber. Bu yemek acıyı sever. Şöyle 1,5 tatlı kaşığı da acı pul biber katıyorum. Bir kere daha karıştırıyorum. Suyunu tekrar kontrol edeceğim. Suyunu kontrol ettim. 3. bardak suyumuzu kattık. Tuzu yemeklerde özellikle hep en sona öneriyorum. En sağlıklı olan da o. 1 tatlı kaşığı tuz atıyorum. Şöyle bir daha karıştırıyorum. Bütün baharatlarla beraber ortalama 3 dakika bir kaynatacağız. 3 dakika kaynattık. Hemen altını kapatıyorum. Şöyle bir kere karıştırıyorum. İnanılmaz sağlıklı bir yemek oldu. Şöyle kapağı kapatıyorum. Hafiften de bir ırık bırakıyorum. Buharı dışına atsın. Bir 5 dakika bunu dinlendireceğiz. Ondan sonra çıkan yemeği göreceğimiz. Yemeğimizi 5-6 dakika dinlendirdik. Şöyle bakın hala duman üzerinde. Az önce de söylediğim gibi tuzu kendiniz ayarlayın. Ne kadar tuzlu seviyorsanız o kadar. Şöyle sağlıklı, şifalı yemeğimizi bir kabına dolduralım. Arkadaşlar yemek şıpır şıpır ediyor. Ne diyor? Ye beni, ye beni diyor. O kadar güzel oldu. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapar. Afiyet olsun.